Mercedes GLC ile birlikteyiz. GLC de nedir demeyin çünkü bu araç Mercedes'in kompakt SUV modeli olan GLK'nın yenisi. Artık yeni bir isimlendirmeyle GLC diye adlandırılıyor ve C serisinin altyapısı üstünde şekillendiriliyor. Bu araç BMW X3, Volvo XC60, Range Rover Evoque, Porsche Macan gibi rakiplerin karşısında yer alıyor. Bakalım bu yeni isimlendirmeyle birlikte GLC daha iddialı hale gelebilmiş mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Bir kere GLK efsanevi G serisinin genlerini taşıdığı için tasarımı daha köşeli ve sertti. Fakat GLC'ye baktığınız zaman hatların son derece yumuşak ve akıcı olduğunu görüyorsunuz. Tıpkı diğer yeni Mercedes modelleri gibi. GLC'ye önden baktığımız zaman diğer sedan modellerle çok benzer bir yüz görüyoruz. Fakat burada daha büyük bir panjur ve daha uzun bir tampon var. Sonuçta bu bir arazi aracı ama genel olarak baktığınız zaman benim gözüme bu panjur ve bu farlar tıpkı diğer modellerle aynı gibi geliyor. Araca profilden baktığımız zaman boyutlarının biraz daha büyümüş olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu araç GLK'ya göre hem daha uzun hem de daha geniş. Yani bu da bana sorarsanız içeride daha geniş bir yaşam alanı olmasını gerektiriyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Kesinlikle öyle. Burada çok ferah bir yaşam alanı var. Görmüş olduğunuz gibi çok iyi bir diz mesafesi sunuluyor. Neredeyse bir karışlık bir alan var. Tabi burada birazcık da hile var. Çünkü ön koltukların sırtlığını biraz içeriye doğru kavisli yapmışlar. Ama sonuca bakmak lazım. Burada gayet konforlusunuz. Baş mesafesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü panoramik cam tavandan dolayı burası biraz alçalıyor olsa bile yine de gördüğünüz gibi çok iyi bir baş mesafesi var. Üçüncü yolcu için fena sayılmayacak bir yaşam alanı sunuluyor. Burada büyükçe bir şaft tüneli var ama yine de ayaklarınızın rahatlıkla sığdığını söyleyebilirim. Sonuçta BMW X3 bu aracın en ciddi rakibi, bunu kabul etmek lazım ve arka sırada da gayet iyi bir yaşam alanı sunuyor. Fakat GLC'nin de bu anlamda kesinlikle geri kalmadığını ve elinin güçlü olduğunu söylemem lazım. GLC'nin arkası da daha yuvarlatılmış hatlara sahip. Kimine hoş, kimine çirkin görünebilir. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben bu stop tasarımını çok beğenmedim açıkçası. Çünkü ben araca baktığım zaman sanki biraz üzgünmüş gibi bir ifadesi olduğunu düşünüyorum. O da beni çok mutlu etmiyor. Tamponun altında 2 tane egzoz çıkışına benzer parça var. Ama bunlar egzoz çıkışı değil. Yine de araca bir estetik katmış. GLC'nin elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında tam 550 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Burası tam dikdörtgen formda olduğu için buraya eşyalarınızı çok kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. İsterseniz de arka koltukları buradaki düğme vasıtasıyla tek dokunuşla yatırabiliyorsunuz. Bunun haricinde bagajla ilgili bir tane de detay var. O da bu zeminin altındaki geniş bölüm sayesinde buraya ufak tefek ıvır zıvır, tamir kiti gibi eşyalarınızı rahat bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Tabi isterseniz arka koltukları buralardan da yatırabiliyorsunuz. Bence gayet iyi. Görünüm olarak tüm Mercedes modellerinin artık birbirine son derece benzediğini neredeyse her Mercedes testinde söylüyorum. Ama iç mekanları da artık o kadar birbirine benziyor ki bu araç aynı altyapıyı paylaştığı C serisiyle birebir aynı. Yani yerden yüksek oturma pozisyonunu dikkate almazsanız aracın içinde kesinlikle kendinizi bir C serisi kullanıyor gibi hissediyorsunuz. Bu kesinlikle olumsuz bir eleştiri değil, sakın yanlış anlamayın. Çünkü iç mekanda kullanılan malzemelerin hem kalitesi yüksek hem de tasarım anlamında kesinlikle göze çok hoş görünüyor.
Benim Mercedes tasarımcılarından tek beklentim bu araç makyajlanacağı zaman veya yeni modellere geçileceği zaman bunun yerine artık daha iyi çözünürlüklü, daha kolay kullanılan ve daha şık duran bir ekran koymaları. Sonuçta dokunmatik olmasa da buradaki kumandalar vasıtasıyla rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Ama görünüm olarak bana sorarsanız sonradan eklenmiş gibi görünen yapısıyla bir Mercedes'e pek fazla yakışmıyor. Ön sıra tıpkı arka sıra gibi gayet ferah ve konforlu. GLK'ya göre büyüyen boyutlar GLC'nin ön sırasının da daha konforlu olmasını sağlıyor. Küçük eşyalarınız için elinizin altında gayet yeterli yerler var. Burada vites topuzu olmadığı için kapaklı gözün içine birçok eşyanızı koyabiliyorsunuz. Ayrıca çift kapaklı açılan kol dayamanın içi de gayet geniş. Koltuklar rahat ve yerden yüksek olan yapısı neticesinde yola hakim görüş açılarınız var ve bir SUV kullandığınızı size kesinlikle hissettiriyor. Yani GLC'nin küçük kardeşi olan GLA ile bir kıyaslama yapacak olursak ve onun yerden biraz yüksek bir A serisi gibi olduğunu düşünecek olursanız GLC kesinlikle tam anlamıyla bir SUV. Gelelim GLC'nin motor ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum araç GLC 250D Formatic diye adlandırılıyor. Fakat 250 ibaresinden bu aracın kaputunun altında 2,5 litrelik bir dizel motor olduğu aklınıza gelmesin. Kaputunun altında 2,1 litrelik bir dizel motor kullanılıyor. Bu motor 204 beygir güç ve tam 500 Nm tork üretiyor ve GLC'de 9 kademeli otomatik şanzımanla alınıyor. Ve tabi formatik ibaresinden de anlayabileceğiniz gibi sürekli 4 tekerlekten çekişli olarak ilerliyor. Motorun canlı ve çok güçlü bir yapısı var. Özellikle 2 litrelik dizel motorlu rakipleriyle kıyasladığınız zaman Mercedes GLC 250D formatiğin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunda tabi sadece 204 beygirlik gücün değil 500 Nm gibi çok yüksek olan tork değerinin büyük payı bulunuyor. Tabi oranları 9'a bölünmüş olan şanzıman da size en iyi devirde en iyi tork değerini sağlamak için iyi bir şekilde çalıştığında ayağınızın altında isteklerinize her daim cevap verebilecek bir gaz pedalı olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle GLC'yi özellikle önünüz açık olduğunda kullanmak gerçekten çok keyifli. Şanzımanın geçişleri hızlı ve sarsıntısız. Ben açıkçası bu tip yollardaki kullanımda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama şehir içine girdiğiniz zamanlarda vites seçimleri konusunda bazen kararsızlık yaşayabiliyor ve sizi kabinde biraz sarsıyor. C180 kupe testinde de değindiğim gibi Mercedes artık vites kolunu direksiyon kolonuna koyuyor. Yani manuel seçimler yapmak istiyorsanız sadece direksiyonun arkasındaki pedalları kullanmanız gerekiyor. Şanzıman manuel kullanımda da isteklerinize gayet iyi cevaplar veriyor. GLC'nin direksiyonu da birçok Mercedes modeli gibi çok hassas ve yumuşak. Bu tabi şehir içi kullanımlarda size çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu boyuttaki bir aracı bile çok kolay bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Kadınların özellikle bu yumuşak direksiyonu neticesinde GLC'yi çok seveceğini tahmin ediyorum. Bu tip virajlı yollarda his ve ağırlık dengesi konusunda BMW'ler kadar dinamik olduğunu söyleyemem ama bence beklentileri kesinlikle karşılıyor GLC'nin direksiyonu. Süspansiyonlar düz yolda konforlu, özellikle uzun yol dalgalanmalarını iyi bir şekilde sönümlüyorlar ama şehir içindeki yamalı asfaltlardan ve kasislerden geçerken darbeleri biraz içeride hissediyorsunuz. Yerden yüksek yapısına rağmen de GLC'nin yola iyi bir şekilde tutunduğunu ve çizgisini pek bozmadığını söylemem lazım. GLC'de Eco, Comfort, Sport, Sport Plus ve Individual olmak üzere 5 farklı sürüş modunu seçebiliyorsunuz. İsimlerinden de anlayabileceğiniz gibi bu modları seçtiğiniz zaman araçça daha ekonomik oluyor ya da daha performanslı kullanabiliyorsunuz. Kullanmış olduğum araçta adaptif süspansiyon olmadığı için bu modlar sürüşle alakalı olarak sadece direksiyona ve şanzımana müdahale ediyor. Yani eğer araçta adaptif süspansiyon sistemi olsaydı belki konfor moduna aldığımız zaman süspansiyonları şehir içinde biraz daha fazla konforlu olabilirdi. GLC'nin yalıtımı bence başarılı. Dışarıda olup bitenle pek fazla alakanız olmuyor. Motor da alt devirlerde kesinlikle sessiz ama orta ve üst devirlere çıktığınız zaman bu 2,1 litrelik dizel motor size 500 Nm'lik torku verebilmek için biraz ses çıkarıyor. Ama o da açıkçası size keyif verdiği için bence ona bu şekilde biraz katlanılabilir. Gelelim son olarak da GLC 250D formatiğin nasıl bir yakıt tüketim değeri sunduğuna. Ben bu aracı 2 gündür kullanıyorum ve 150 kilometreden daha fazla mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 7,4 litre gibi gayet düşük bir rakam gösteriliyor. Tabi bu değer 2 günlük süreçte biraz kilometre yapabilmek için açık yollarda kullandığım gerçeğini ortaya koyuyor. Yani bu araçla çok fazla trafikte vakit geçirmedim.
Yani eğer trafikte daha fazla vakit geçirirseniz bu değerin 8,5-9'lar seviyesine rahatlıkla çıkabileceğini söyleyebilirim. Ama eğer siz zaten açık yollarda kullanan bir kişiyseniz bu aşağı yukarı 7,5 litrelik değeri rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Mercedes GLC görünüm, kullanışlılık ve sürüş özellikleri anlamında sahibini kesinlikle memnun edebilecek özelliklere sahip. Şahsen motorun performansını çok beğenmiş olduğumu sürüş esnasında sizinle paylaşmıştım zaten. Fakat bu motorun bir tane eksisi var. O da 2,1 litrelik bir hacme sahip olduğu için %145'lik vergi diliminde yer alıyor. Yani fiyatı rakiplerine kıyasla biraz daha yüksek. Eğer siz ödeyeceğiniz bu ekstra vergiyi çok fazla dert etmiyorsanız GLC'nin çok iyi bir seçenek olduğunu üstüne basa basa söyleyebilirim. Hala indirmediyseniz Carvisor'ın mobil aplikasyonunu açıklamalar bölümündeki linklere tıklayarak indirebilirsiniz. Görüşmek üzere.